Merhabalar, bu videomuzda sizlerle birlikte Pino potansiyometre modülünü inceleyeceğiz ve bir uygulama yapacağız. Bu uygulama için gerekli olan malzemelerimiz neler? Pino kontrol kartı, potansiyometre modülü, bir tane bağlantı kablosu, USB kablosu. Peki potansiyometre modülümüz nasıl çalışıyordu? Potansiyometre modülümüz bizlere 0 ile 1023 arasında değerler vermekte. Ne zaman 0 veriyor, ne zaman 1023 veriyor. Şimdi potansiyometre kartımızın üzerinde 5 volt ve GND diye iki tane bölüm bulunmakta. Biz potansiyometremizi 5 volta doğru çevirdiğimiz zaman 1023'e doğru yaklaşan değerleri görüyoruz. GND'ye doğru çevirdiğimiz zaman ise 0'a doğru yaklaşan değerler görüyoruz. Peki potansiyometre modülümüzü Pino kontrol kartımıza nasıl bağlıyoruz? Üzerinde kırmızı renkli bir etiket vardı ve bu şu anlama geliyordu. Pino kartı üzerindeki kırmızı etiketli alanlara modülümü bağlayabilirim. Yani 7, 8, 9, 10 numaralı kapılar potansiyometre modülümü bağlamak için gayet uygundur. Bağlantı kablosunu alıyorum. Önce potansiyometre modülüme, sonrasında ise Pino kontrol kartıma takıyorum. Ben 8 numaralı kapıyı seçtim. Sizler dilediğiniz kırmızı etiketli kapılara takabilirsiniz. Şimdi ise Pino kartımı bilgisayar ile bağlantısını oluşturacağım. Bunun için USB kablomun bir ucunu bilgisayara şöyle, diğer ucunu da Pino kontrol kartıma takıyorum. Ve bilgisayarımdan Mblock programını açacağım. Açtıktan sonra Pino kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bunu da birlikte yapacağız. Uzantılara geldim ve uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Çıkan eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. İndirme işlemim bittikten sonra çarpıya basarak burayı kapatıyorum. Uzantılara geliyorum tekrardan. Pino seçili mi? Evet seçili. Ama Arduino da seçili. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Şimdi kartlara geliyorum. Arduino Nano seçili mi? Evet seçili. Bağlana geliyorum. Seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçerek bağlantımı oluşturacağım. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismidir. Bağlantı kuruldu. Bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de Mblock yazılımı ile Pino kartı arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Bunlarla birlikte Pino kartımız ile daha öncesinden bir proje yaptıysak ve kodları bu kartımızın içerisine yüklediysek kartımızın sıfırlanmasını sağlıyor. Yani beyninin tamamen temizlenmesini sağlıyor. Bir proje yaptıktan sonra da eğer çalışmıyorsa ve bir projemizden eminsek o zaman yine bir aygıt yazılım güncellemesi yapmamızı tavsiye ediyoruz. Hemen kapat diyorum. Şimdi potansiyometre modülümden gelecek olan değerleri birlikte okuyalım. Ekrandaki kuklama söyleteceğim ben. Önce bir robotlara gidiyorum ve potansiyometre modülümün kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağladıysam onu seçiyorum. Ben 8'e bağlamıştım. 8 numaralı kapıyı seçiyorum. Ekrandaki kuklama söyletmek istediğim için görünüme gidiyorum ve merhaba de kod bloğunu alıp potansiyometre modülümüzün kod bloğunu merhaba de'nin içerisine yerleştiriyorum. Sürekli söylemesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarla ile birleştiriyorum. Ve bunların hepsini bir olaya bağlamak istiyorum ben. Yeşil bayrağı bağladım. İsterseniz ekrandaki kuklaya değil değişkene de söyletebilirsiniz potansiyometremizin değerlerini. Ben şimdi yeşil bayrağı bastım. Bana 0 veriyor. Çevirmeye başladım. 1023'e doğru değerlerimi vermeye başladı. Gayet güzel. Şimdi o zaman sizlerle birlikte bir uygulama yapalım. Ekrandaki kuklamızın farklı kılıkları olsun ve biz her çevirdiğimizde bu kılıkları yer değiştirsin ya da renk değiştirsin. O zaman geliyorum ben kılıklara. Zaten 2 tane kılığı varmış. O zaman renklendirelim. Hemen dönüştür diyorum. Şöyle boya kutusunu alıyorum. Ve kendime bir renk seçeceğim. Sarı olsun. Sarı gayet şirin oldu. Bir tane daha kopya çıkartıyorum. Bir renk daha seçeceğim onun için. Geliyorum boya kutusundayken şöyle turuncu olsun bir tanesi de. Ben bir tane daha oluşturuyorum. Sizler farklı kuklalar ekleyebilirsiniz bu arada. Şöyle mavi tonlarında olsun. Evet. Hatta bunu da renklendirelim ilk hali. Şöyle pembe tonları mı olsun? Evet.
Gayet güzel. Benim şu anda pandamın A, B, B2 ve B3 olmak üzere tam 4 tane kılığı var. Şimdi biz potansiyometre modülümüzde bu 4 kılık arasında gidip gelme işlemini yapacağız. Dizilere giriyorum tekrardan. Şöyle bir alayım. Yeşil bayraktan ayırayım. Durduralım. Alalım böyle. Evet. Şimdi ben ilk olarak eğer benim potansiyometre modülümün değeri 200'den aşağıdaysa ilk kılığım yani panda A'da kalsın istiyorum. O zaman bunun hemen eşitliğini birlikte kuralım. Eğer diyorum küçüktürü aldım. Potansiyometre modülümüzün yani kod bloğunu kopyaladım. 8 numaralı kapı olduğu için değiştirmiyorum zaten. 200'den küçük ise benim karakterim hangi kılığa geçecekti? İlk kılığına geçecekti. Eğer diyorum tekrardan 200 ile 500 arasındaysa ikinci kılığına geçmesini istiyorum. O zaman ben 2 tane durumu kontrol edeceğim için V'yi alıyorum bu sefer. Ne diyeceğim? 500'den küçük ve 200'den büyük ise diyeceğim. Bunun için hemen geliyorum. 500'den küçük olma durumu. Şöyle kopyaladım. İçerisine yerleştirdim. V'nin ilk kutucuğuna koydum. Ve diyeceğim ki ne diyeceğim? 200'den de büyük olma durumunu yazacağım. Tekrardan kopyaladım. Diyeceğim ki 200'den büyük ise. Şöyle kodları yerleştirmek için ucundan tutmamız yeterli olacaktır. Şimdi bunu da hemen hızlı bir şekilde şuraya yerleştirdim. Gayet güzel. Biraz daha küçülteyim gösterebilmek adına. Evet, eğer bu durumdaysa potansiyometre modülüm görünümden diğer kılığa geçmesini istiyorum. B kılığına geçsin. Şimdi tekrardan dilerseniz bu kodu tekrar yazmak yerine kopyalayabilirsiniz. Ben geliyorum ve kopyasını çıkart diyorum. Buradaki değerleri değiştireceğim şimdi. Kaçtan büyük ise küçükse diyeceğim. Bu sefer 800'den küçük ve 500'den büyük ise de B2'ye geçsin diyorum. Şimdi yeterli artık. Tek eğerle olayı bitireceğim. Tekrardan eğrisi aldım ve şimdi diyeceğim ki 800'den büyük ise isterseniz siz yine bir aralık daha ekleyebilirsiniz. Ama benim için yeterli. Şöyle alayım buraya. 800'den büyük ise en sondaki kılığına geçebilirsin. En sondaki mi? Evet, en sondaki. Ve ben bu işlemi bana sürekli olarak yapmasını istiyorum. Yani ben her çevirdiğimde, bayrağı bastığımda bunu kontrol halinde olsun. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Yani bir olayı aldım. Yeşil bayrak olayını aldım. Şimdi yeşil bayrağı tıklıyorum. Benim ekrandaki kuklam mavi haline geldi. Şöyle geçebiliriz isterseniz. Şimdi ben çevirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi turuncuya geldi. Sarıya geçti. Ve ben her çevirmemde ne yapıyor? Kuklası değişiyor. Dilerseniz değerleri de görmek istiyorum derseniz ne yapmamız gerekiyor? Hızlıca onu da yapalım. Durduruyorum. Diyorum ki potansiyometremin değerini ekrandaki karakterim merhaba D'nin içerisinde bana sürekli olarak söylesin. Ve bu kodları da yeşil bayrağa bastığımda 2 tane yazmış olduğum ayrı yeşil bayrağı aynı anda başlatsın istiyorum. O yüzden farklı bir olaya bağlamadım ve yeşil bayrağı bağladım. Şöyle kuklamı alıyorum. Şu an 0 diyor. 0'daysa birinci bölümde olacaktı. Zaten 200'den küçük ise pembe olan hali gelecekti. Evet, çevirmeye başlıyorum. 200'ü geçtiği andan itibaren sarıya geldi. 500'ü geçtiği andan itibaren turuncuya gelecek. Yavaş yavaş çeviriyorum. Evet. Şimdi 800'ü geçtiği andan itibaren de mavi olacak. Evet, tam 1023'e geldiğinde de mavi olduğuna göre tekrardan hızlı bir şekilde sıfıra getiriyorum ve bırakıyorum. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte potansiyometre modülünü kullanarak kuklamızın kılıkları arasında geçişler yaptırdık. Sizler de potansiyometre modülünü kullanarak farklı uygulamalar yapıp geliştirebilirsiniz. Yaptığınız uygulamaları bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.